Herkese merhaba değerli dostlar. YouTube kanalımda hikaye anlatıcılığı eğitim serimizin 3. bölümüyle yine sizlerle birlikte. Evet, bu seriye başladığımız noktadan itibaren önce hikayelerin hayatımızdaki yerine değinmeye çalıştık ve aynı zamanda da bu yerle birlikte geçmişten günümüze kadar hikayelerin bazı kültürel birikimlerine değindik ilk bölümde. Sonrasında hikayelerle ilgili kurguyu yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunların üstünden devam ettik ve bu bölümde de görsel ve işitsel noktada hikayelerimizi anlatırken kendimizi nasıl daha güçlü ifade edebiliriz ve görsel, işitsel sanat unsurlarını nasıl hikaye anlatıcılığı içine adapte edebiliriz? Bunları paylaşacağım. Hadi bakalım gelin bu 3. bölümde bu değerli bilgileri hep birlikte deneyimleyelim. Evet, önce görsel ekipmanlarla ya da görsel materyallerle hikayemizi nasıl güçlendirebiliriz? Görsel materyaller hikayeyi anlattığımız zaman da özellikle topluluk önünde sunum yaparken değerli dostlar sizin aynı zamanda çok daha güçlü bir hikaye anlatıcısı olmanız noktasında size değer sağlayacak. Evet, önce görsel materyallerle başlayalım değerli dostlar. Görsel materyaller hikaye anlatımında neden çok önemlidir? Aslında sebebi çok basit. İnsanlar gördükleri şeyler üstüne daha fazla ilgi ve daha fazla alaka göstermeye başlayacaklardır. O yüzden de görsel ekipmanları ve görsel materyalleri hikaye anlatırken kullanmaya çalışalım. Tabii bu görsel materyaller sunum yaparken, bir topluluk önünde konuşurken bazen slide olabilir, bazen başka şeyler olabilir ya da yanınızda getirdiğiniz bir şey olabilir, bir madde olabilir, onu gösterebilirsiniz. Bazen de değerli dostlar anlatırken görsel imajinasyon dediğimiz şeyde daha iyi betimleme yaparak olabilir. Tabii bunların en büyük avantajı hikayeyi anlatırken kişilerin o hikayenin içine giriş yapabildiğini sağlattır değerli dostlar. Unutmayın, en temelde hikayeyi anlatırken karşımızdaki kişilerin o hikayenin içine nasıl gireceğini ve girmesi gerektiğini kurgulamamız gerekiyor. Evet, mesela tema ve atmosferin şekillendirilmesi, işte renklerin kullanımı. Burada çeşitli renk tonlarını farklı farklı noktalarda çeşitli görsel materyaller üstünde kullanabiliriz değerli dostlar. Bununla birlikte betimlerken karanlık bir odada ya da loş bir ışık altında gibi betimlemelerle daha dramatik, daha üzücü şeyleri anlatabilir. Çok güzel bir güneş ışığı altında renklerin cümbüşü içerisinde yürüyen bir kız çocuğu dediğimizde daha neşeli, daha pozitif bir hikayenin temalarını karşı tarafta uyandırabiliriz. Tabii gölge oyunları eğer yapabiliyorsanız, gölge oyunları, ışık ve oyunlarıyla birlikte yaptığınız özellikle sahne sunumlarını desteklemeniz çok daha farklı olacaktır. İşte hipnotik bir hikaye anlatıyorsanız mor tonlarını kullanmanız, insanların tansiyonunun yukarı çıkmasını ve enerjiyi yukarı çekmek istiyorsak işte kırmızı ve turuncu tonları daha çok kullanmak ya da daha sakin bir noktada ilerlemelerini istiyorsak mavi tonlarını kullanmak gibi ışık oyunlarıyla da sunumlarınızı güçlendirebilirsiniz değerli dostlar. Ama böyle imkanlarınız yoksa ne yapacaksınız? O zaman çok basit, tasvire doğru gideceksiniz. İşte karakterleri tasvir edeceksiniz. Giyim stilinden başlayarak deri rengi, saç rengi, göz rengi ya da işte vücudundaki belirgin yaralar, dövmeler vesaireler gibi tanımlarla ne kadar çok tanım yapabilirseniz, tasvir yapabilirseniz ana karakter ve yan karakterleri o zaman kişiler gözlerinde çok daha net bir şekilde bunları canlandırmaya başlayacaklardır. Tabii bunun yanında sadece karakterlerin tasvirinden bahsetmeyeceğiz. Mekanı tasvir edebilmek, bulunulan ortamı tasvir edebilmek, bazen geçmişte geçiyorsa o dönemdeki, o yıllardaki bazı noktalara atıflarda bulunarak tasvir edebilmek veya işte daha farklı tasvir yöntemleriyle kendinizi çok daha güçlü bir görsel anlatıcı noktasında geliştirebilirsiniz. Tabii nesneler de çok önemli değerli dostlar. İşte bazen hani gizem yaratan hikayenin odak noktasının toplandığı nesneleri de tarif edebilirsiniz. İşte kapalı bir kapıyı açan anahtar ya da ne bileyim gizemli bir noktada size çözüm sağlatacak bir mektup vesaire gibi. İşte ana karakterin evine gelen postacının getirmiş olduğu bir mektupta yazan bir cümle gibi. Bunların da tasvirlerini yaparak kişilerin gözlerinde daha iyi bir görsel imajinasyon oluşturabilirsiniz. Eğer sunum yapıyorsanız da slaytlarla bunu desteklemeniz gerekiyor. Arka planda Barkovizyon'da bulunan slaytlar aynı zamanda sizin anlattığınız hikayeyi güçlendiren önemli unsurlardan bir tanesidir. İyi tasarlanmış bir slayt ya da iyi tasarlanmış bir görsel sizin anlattığınız hikayeyi güçlendirmenin yanında kişilerin çok daha kolay o hikayenin içine girebilmesi ve girdiği bu hikayeyi hissedebiliyor olmasını taşıyacaktır değerli dostlar.
Slaytlarınızı hikayelerinize göre çeşitlendirebilirsiniz ve çok fazla slayt olmasına gerek yok ama özünde gerçekten önemli noktaları belirlediğiniz slaytlarla ilerleyebilirsiniz. Her hikayenin patlama noktası ya da gelişme noktasında bir slayt değiştirerek, işte kendi başınızdan geçen bir olayı anlatıyorsanız mesela 10 sene öncesinden bugüne doğru geliyorsanız 10 sene öncesinden itibaren olan kendi görsellerinizi, fotoğraflarınızı kullanarak bakın işte oradan buraya doğru geldim gibi kendi hayat hikayenizi kurguluyorsanız ya da bir hikayeyi anlatıyorsanız, birinin başına gelmiş ya da yıllardır anlatılan bir masalı anlatıyorsanız o zaman da onunla ilgili görselleri kullanarak slaytlarınızı güçlendirebilirsiniz. Ama unutmayın, anlatacağınız konuyla alakalı olan bilgileri içermesi gerekiyor slaytlarınızın. Yani slaytlarda bir bilgi hiyerarşisi kurmanız gerekiyor. Zaman çizgisine çok dikkat edin değerli dostlar. Aralarda flashback yapabileceğiniz şeyler olabilir. Yani bugüne gidip tekrardan geçmişe dönmek gibi ama zaman çizgisine ve o hiyerarşik yapıya çok dikkat edin. Çünkü izleyiciler aynı zamanda sizi dinlerken burada da slaytları takip ettikleri için aralardaki atlamaları ya da uyumsuzlukları çok kolay fark edip hemen konudan uzaklaşma eğilimi göstereceklerdir. Tabii slaytları tasarlarken görsel ve metin dengesine çok büyük özen göstermeniz gerekiyor. Bazen bazı slaytlar görüyorum, çok fazla kelime var içerisinde. İzleyici o kelimeleri odaklanmaya, okumaya mı odaklansın yoksa seni dinlemeye mi odaklansın, buna karar vermeniz gerekiyor. Sadece kelime içeren bir slayt da yapabilirsiniz. İlla içinde bir görsel ya da bir fotoğraf ya da bir resim olmak zorunda değil. Bununla birlikte çok fazla bilginin, çok fazla kelimenin olduğu slaytlar karışıklık yaratacaktır. Aynı şekilde çok fazla görselin iç içe geçmiş olduğu slaytlar da karışıklık yaratacaktır. O yüzden bu dengeyi iyi kurmanız gerekiyor ve slaytların arasında yeteri miktarda mutlaka bir slaytın içerisinde görsel ve metin dengesinin arasında boşluklar da olması gerekiyor değerli dostlar. Yani olabildiğince sade slaytlar hazırlamanız gerekiyor. Eğer ki bir hikayeyi anlatmak ve bu hikayeyi kurgulamak istiyorsanız hikaye üstünde. Ama diyeceksiniz ki belki de hocam işte eğitim veriyoruz, o eğitimlerde anlattığımız bilgilerin orada olması da gerekiyor vesaire. Değerli dostlar, anlattığım bilgilerle slaytların belirli noktalarda uyuşması gerek. Mesela ikonik şeyler kullanabilirsin. Dinlemeyi anlatırken, mesela empatik dinlemeyi anlatırken eğitim arasında, eğitimle alakalı bir slaytta sadece bir kulak ikonu kullanabilirsin. Ya da işte birine seslenen annesine seslenen bir çocuk ikonu kullanabilirsin baktığın zaman. Yani bir tek ikonla bile birçok şeyi anlatabiliriz değerli dostlar. Artık slaytlar çok fazla bilgi içermek yerine sadece sana hatırlatıcı ve senin anlattığınla uyumlu olan görsel destekleyiciler olarak kalmalı. Ve çok fazla kelime de gerçekten karşı taraftaki kişiyi çok sıkıyor. Onu okumaya mı odaklanalım? Biraz önce söylediğim gibi seni dinlemeye mi odaklanalım? Kafayı karıştırmaya gerek yok. Slaytlarımızı sade yapacağız değerli dostlar. Anahtar kelimeler kullanabilirsiniz ya da o anahtar kelimeler sadece size hatırlatıcı olabilir. Karşı tarafta bir şey uyandırmak istiyorsunuzdur veya bir yeni bölüme geçeceksinizdir. Slaytı önceden açarsınız. O anahtar kelimeyi gördüğü anda siz konuyu anlatmaya başladığınızda slayt sizinle uyumlu hale gelebilir. O yüzden de burada anahtar kelimeleri kullanmak sizin için çok daha faydalı olacaktır değerli dostlar. Ve biraz önce söylediğim gibi ikonik ifadelerle kendinizi çok daha güçlü ifade edebilirsiniz. Tabii görsellerin seçiminde de önemli olan noktalardan bir tanesi. Üzücü bir şey anlatıyorsanız canlı renk tonlarından oluşan slaytlar oluşturmayın. Ya da neşeli bir şey anlatıyorsanız da çok koyu tonlarda oluşan slaytlar, çok koyu tonlarda oluşan, koyu tonlar içeren görseller kullanmayın değerli dostlar. Çünkü bu bir uyumsuzluk yaratacak. Olan bütün uyumsuzluklarda sizin bütün emeğinizin çöpe gitmesi ve insanların gerçekten sizin anlattıklarınızla bir noktadan sonra ilgilenmemesi ya da bazen sıkılması anlamı taşıyacaktır değerli dostlar. O yüzden de attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değsin istiyorsanız birçok farklı şeyi, özellikle hikaye anlatıcılığında, sunum teknikleri içerisinde birçok farklı şeyi bir arada gözetmeniz gerekiyor. Yani ben çıkayım da konuşayım, işte anılarımı anlatayım vesaire gibi noktalarda klasik dünyada hani birçok insanın yaptığı gibi ilerlerseniz diğerlerinden bir farkınız kalmayacak. O yüzden de hikaye anlatıcılığı noktasında gerçek bir profesyonele dönüşmek istiyorsanız ki bu zaman içinde deneyim kazandıkça çok daha pekişecek bazı küçük detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Görsel seçiminden başlayıp slide tasarımından devam edip hangi ışıkları kullanacaksınız, hangi ışık oyunlarıyla ilerleyeceksiniz, sahnenin durumuna göre nerede duracak, nerede konuşacaksınız, hatta ses tonunuza kadar ki bir sonraki videoda da ses tonumuzu işlemeye başlayacağız, nasıl kullanacağız diye. Ama en önemli şey bunların hepsini bütünsel olarak
bakabiliyor olmanız değerli dostlar. Görsel anlatımın yanında tabii işitsel anlatım da burada sizi çok destekleyecek şeylerden bir tanesidir. Slaytlarınız içinde çeşitli ses öğeleri de kullanabilirsiniz değerli dostlar. Nasıl ses öğeleri kullanabilirsiniz? Mesela ormanda yürüyen bir çocuk diye bir hikaye anlatıyorsanız o anda arka planda size kuş sesleri ve ormanın sesleri, ağaç çıtırtılarının olduğu hafif tonda gelen bir kolonlardan gelen hafif tonda bir ses olabilir karşı tarafta. O etkiyi yaratmak için yani bir ormanda yürüyen çocuk görseliyle birlikte aynı zamanda sesleri de kullanarak ses efektlerini bu hikaye anlatımını güçlendirebilirsiniz. Ya da şehrin kalabalığında arabasına binmiş ve kırmızı ışıkta bekliyordu dediğinizde araba kornaları, trafik sesi gibi sesleri kullanarak işitsel noktadaki anlatıcılık yeteneğinizi daha da güçlendirebilirsiniz. O yüzden ses efektlerini kullanmak da burada sizin hem hikaye anlatımında sizin ses tonunuz vesaireniz, duruşunuz, anlatım tarzınızın yanında görsellerin güçlü olması, renk tonlarında uyum, anlattığınız şeyle birbirleriyle örtüşüyor olmasının yanında ses efektleri de üçüncü bacağı oluşturarak değerli dostlar gerçekten çok güçlü bir hikaye anlatıcısı olmanız noktasında sizi destekleyecektir. Ya da duygusal yoğunluğu arttırmak. Mesela heyecanlı ve adrenalin içeren bir noktaya geldiyseniz hikayenin içinde arka fonda çalan hafif müziğin sesinin yükselmesiyle birlikte o adrenalini karşı tarafa geçirebilirsiniz. Aynı zamanda duygusal bir şeyleri anlatıyorsanız yağmurlu bir ses koyabilirsiniz. Yağmur sesi koyabilirsiniz ya da hafif bir duygusal bir müzik koyabilirsiniz. Bu da yapacağınız duygusal efektin daha güçlü olmasını sağlayacaktır değerli dostlar. Arzuladığınız şaşkınlık efektini ses tonlarıyla da destekleyerek çok daha güçlü bir hikaye anlatıcısı olma yolunda ilerleyebilirsiniz. Tabii burada önemli olan bir şey var. Hangi müziğin nerede kullanılacağı ya da hangi ses efektinin nerede kullanılacağı. Yani basma kalıp sadece bir tane müzik dosyasıyla sunumunuzu güçlendirmek sizin istediğiniz efekti yaratmayabilir. Hikayelerin yükseliş ve düşüş noktaları vardır değerli dostlar duygusal olarak. Yükseliş noktalarında daha güçlü, daha enerjik, daha pozitif müzikleri seçebilir ve düşüş noktalarında daha dingin, daha duygusal ve karşı tarafı daha rahatlatıcı müzik tonlarını seçebilirsiniz. Ki bu aslına bakarsanız sizin aynı zamanda o geçişlerde en büyük de destekçiniz olacak. Neden? Çünkü görsel ifadelerle bunu yapamayabilirsiniz ya da ses tonunuzu çok çok iyi kullanamıyor olabilirsiniz ama müziklerin o ritmini, ahengini karşı tarafla birlikte hissetmeye başlarsanız hikayeleriniz daha güçlü olacak. Yani tek bir tane müzik ya da tek bir tane ses efektiyle değil, yapacağınız sunumların gücünü arttırmak için birçok farklı müziği bir arada kullanabilirsiniz. Ha diyeceksiniz ki hocam yani bu kadar şeyi bir arada yapacaksak nasıl olacak bunların hepsi bir arada? Korkmayın. Kimse bunları doğduğu andan itibaren bilmiyordu. Yavaş yavaş tecrübe ede ede, seçe seçe, dinleye dinleye ve kendinizi geliştire geliştire hikaye anlatıcılığı noktasında gerçekten profesyonel bir anlatıcı olabilirsiniz. Ama bu küçük nüanslara dikkat ederek unutmayın değerli dostlar. Sizin değer vermediğiniz küçük detaylar karşı tarafta çok büyük değer ifade ediyor olabilir ve sadece o küçük ya bundan ne olacak ki ya da bunu yapsam ne değişecek ki dediğiniz şeyler sunumunuzun çöpe gitmesine bazı katılımcılar için ya da aynı zamanda çok yerinde olmasına neden olacak olabilir. O yüzden bu küçük detaylara mutlaka dikkat etmenizi öneriyorum sizlere. Evet, hikaye anlatıcılığının bu bölümünde görsel ve işitsel temaları nasıl kullanabiliriz ve aynı zamanda bunlarla nasıl hikayelerimizi daha güçlü kılabiliriz? Sizlerle bunları paylaşmaya çalıştık. Bir sonraki bölümde yine hikaye anlatıcılığının farklı bir yönüyle sizlerle birlikte olacağız. İzlemeye devam edelim.